Türkiye'den Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi crop bluz yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi 3D yani 3 boyutlu bir görünüme sahip motiflerden oluşuyor arkadaşlarım bluzumuz. Ve böyle güzel istediğiniz şekilde yapabileceğiniz bir hale geliyor. Evet arkadaşlarım, beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilirsiniz. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Gelin şimdi bu güzelliği hep birlikte örelim. Örerken stres atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bluzumu yaparken kullanmış olduğum ipim Himalaya Deluxe bambu ipi. Bundan 600 gramlık ihtiyaç duydum ben bunun için. Tabii büyüklüğüne göre, elinize göre değişecektir bu miktar. Tığım ise 2,20 milim oldu arkadaşlarım. Bunun numarasını da söyleyeyim, belki aynısını isteyen olur. 124'e 16 arkadaşlar. Şimdi öncelikle çiçeğimizi, motifini yaparak başlayalım. Şöyle bir halka yapıyoruz. İçerisine giriş yapıyoruz. Şu şekilde tutundum. Bir tane zincir çekiyorum buraya sabitlemek amaçlı. Sonra arkadaşlarım şöyle başlıyorum. 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sonra bunu iyice sıkılaştırıyorum şöyle ortasını ve buradan giriş yapıyorum. Bakın şu üst köşesinden giriş yapıyorum ve burayla şöyle kaydırarak alttaki fazla ipimi de yukarıya alıyorum. Kaydırarak bağlıyorum. Sonra buradan arkadaşlarım bir tane zincir çekiyorum. Her bir yerimin içerisine, bakın şu sık iğnemin içerisinden 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, yani sayıyı 16'ya çıkartacağım. 2, şöyle bakın. 1 2, 8 tane yapmıştık. 16'ya çıkartacağız. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, son yere geldik, 15 16. Sonra bunu arkadaşlarım gelip şurayla, bakın şuradan giriş yapıyoruz, şu kenarından çekerek kaydırarak bağlıyoruz. Sonra bir zincir çekip 2 sıra normal sık iğnelerimizin üzerine sık iğne yaparak devam ediyoruz. Yani 16 tane yine sık iğne yapacağız ve devam edeceğiz. Şöyle hemen yapalım onu da. Buraya geldim. Bakın son yere de yapıyorum bir tane ve şuradan giriş yapıyorum. Şu şekilde kaydırarak bağlıyorum. Sonra bir zincirimi çektim. Yine devam ediyorum. Bir sıra daha sık iğne yapıyorum. Bu çiçeğimizin göbek kısmı oluyor arkadaşlar. Evet, şöyle bir buradan girişimizi yapıyoruz ve kaydırarak yine bağladık. Bakın şu görüntüyü elde ediyoruz.
Bunu biraz daha büyütmek isterseniz bir sıra daha yapabilirsiniz ama benim için yeterli bu. Şimdi bir zincirimi çektim yine. Bakın aynı yerin içerisinden girişimi yapıyorum. Şöyle sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Geliyorum bir tanesini atlayıp ikincisinden giriş yapıyorum. Şöyle ve buraya sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir. Birini atlıyoruz, ikincisinden giriş yapıyoruz. 8 tane şu şekilde yapraklarımızı yapmak için yerimizi hazırlıyoruz. Bir atlayıp diğerine sık iğne ile bağlıyoruz. Şöyle 1, 2, 3. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, bir, iki, üç zincir, 7, bir, iki, üç zincir. Bakın hemen şu üstünden girişimizi yapıyoruz. Şuradan ve kaydırarak bağlıyoruz. Sonra bunun içerisinde giriş yapıyoruz buraya. Bir tane sık iğne yaptık. Üzerine bir aldık. Bir tane çakma sık iğne. 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yapraklarımızı yapıyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Çakma sık iğnemizi yaptık. Normal bir tane daha sık iğne yapıyoruz ve diğerine geçiyoruz. Bir tane sık iğne, bir tane çakma sık iğne, 4 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4. Sonra bir aldık üzerine. Bir tane çakma sık iğne, bir tane normal sık iğne yapıyoruz. Ve bütün bu 8 tane bu şekilde çiçeğimizin yapraklarını yaparak devam ediyoruz. Evet bakın şu şekilde bir çiçek elde ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. Şimdi arkadaşlarım buradan arkasından şu şekilde giriş yapıyorum. Şöyle bunu kaydırarak buraya bağlıyorum. Sonra 2 tane zincir çekiyorum. Geliyorum şurada bıraktığım sık iğnemin içerisinden giriş yapıyorum bu şekilde. Ve oraya sık iğne ile bağlıyorum. Şöyle arkasına geçmiş olduk. Şimdi 10 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geldik bunu hemen bakın yanındaki çiçeğimizin şu yaprağımızın pardon ortasındaki şu sık iğnenin içerisinden şu şekilde giriş yapıyoruz ve buraya sık iğne ile bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimizi çektik. Diğerine geçiyoruz. Oraya sık iğne ile bağlıyoruz. Bunlardan da yine 8 tane yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra geldik. Şuradan bakın. Hemen tığımızı şu şekilde yaparsak kolaylıkla alabiliriz ilmeğimizi ve bağlıyoruz.
Şimdi bunun altına da aynı şekilde yaptık. Son olanı yapıyoruz. Geliyoruz, bakın şu ilk sık iğneyi yapmıştık. Onun üzerinden giriş yapıyoruz. Kaydırarak bağlıyoruz. Evet, arkası bakın şu şekilde görünüme sahip oluyor. Buraya şimdi diğer büyük yapraklarımızı yapacağız. Şöyle birleştirdim. Buraya bir tane sık iğne yine. Sonra bir tane çakma sık iğne. 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane yaptık. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve buradan giriş yapıp bakın şöyle hemen üstünden kaydırarak bağladık. Tekrar 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra üzerine bir aldık. Buraya bir tane çakma sık iğne, bir tane normal sık iğne yaptık. Diğerine geçiyoruz. Yine aynı şekilde bir tane sık iğne, bir tane çakma sık iğne, sonra 6 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6. Sonra 3 tane zincir gelip bakın şuradan girişimizi yapıyoruz bu şekilde ve buraya kaydırarak bağlıyoruz. Sonra 6 tane yine ikili trabzan yapıp devam ediyoruz. 2 3 4 5 6. Sonra bir tane çakma sık iğne yapıyoruz. Bir tane normal sık iğne yapıyoruz. Diğerine geçiyoruz. Şimdi bu bizim son sıramız arkadaşlarım. Aynı zamanda ekleme sıramız. Bütün bunları ilk motifimizi bütün hepsini yaparak tamamlıyoruz. Bakın şöyle 8 tane bu şekilde yapraklarımızı yapmamız gerekiyor. O zaman motifimiz oluşmuş oluyor arkadaşlarım. Ben size şuradan şimdi ekleme işlemini göstereceğim. Motifimizin bitmiş hali bakın şöyle düşünün, şurası şu şekilde. Buradaki ekleri görmeyin. Şurası motifimizin tamamlanmış hali oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi bu sırada dediğim gibi ekleme işlemini yapacağız. Ben şu kolunun 3 kenarına, motifimizin 3 kenarını bağlamak için şöyle yer bıraktım sizlere göstermek amaçlı. Şimdi orayı bağlayalım. 2 tanesini normal bir şekilde yaptım. Sonra arkadaşlarım buradan yine bir tane normal sık iğnemizi yaptık. Bir tane çakma sık iğnemizi yaptık. Sonra 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şöyle 1 2 zincir çekiyoruz. Motifimizi ekleyeceğimiz buraya geliyoruz. Şuradan devam edeceğiz. Şöyle bakın 2 2 4 bir kenarına ekleme yaptım. Şimdi bu ikisine ekleyeceğim. Bu ikisi yine kolucu boş kalacak arkadaşlar. Şöyle giriş yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Geliyorum, bakın. Şuradan giriş yapıyoruz yine. Aynı diğerine yaptığımız gibi. Şu şekilde alıp bağladık. Sonra buraya 6 tane 2 3 4 5 6. Sonra üzerine bir aldım. Çakma sık iğnemi yapıyorum. Normal sık iğnemi yapıyorum. Ve diğer yaprağıma geçiyorum. Yine aynı şekilde bir sık iğne, bir çakma sık iğne, 6 tane ikili trabzan, 1 2 3
4, 5, 6, 2 zincir çekiyoruz. Geldik. Bu yanındaki, bakın şuradan girişimizi yapıyoruz. Şu şekilde kaydırarak bağladık. 1, 2 zincir çektik. Geliyoruz bununla buraya ekliyoruz. Sonra 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Sonra çakma sık iğne, normal sık iğne, diğer yaprağımıza geçiyoruz. İki zincirimizi çektik. Şimdi bu taraftaki gelen motifimizi ekledik. Buna ekleyeceğiz. Şöyle alıyorum onu. Yine üstünden giriş yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aşağıya iniyorum. Ekleyerek yapmamız gereken bir motif arkadaşlarım. Az olduğu için böyle ekleme yapmamız gerekiyor. Şimdi diğerine ekledik. Şöyle. Yine 2 zincirimizi çektik. Yine 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet, şimdi bu tarafa geçtim. Şöyle girişimi yapıyorum, bağlıyorum. Evet, son yaprağımı da birbirine ekliyorum. Ekleme işlemini tamamlamış oldum. Aynı zamanda motifimizi de tamamladık, bakın hepsini. Yine 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bitirdikten sonra bakın şöyle girişimizi yaptık. Kaydırarak bağladık. Bir tane zincirimizi çektik. Ve artık ipimizi kesiyoruz. Evet, şöyle çiçeğimizi tamamlamış olduk. Ortası kabartmalı. Bunu yaparken burayı farklı bir renk, örneğin sarı atıyorum. Dışını farklı bir renk. En dış yapraklarını yeşille falan da yapabilirsiniz. Yani her sırayı farklı renklerle de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Onu da söylemiş olalım. Şimdi bakın buradan motiflerimizi ekleyince şöyle boşluklar oluşuyor doğal olarak arasında. Onu da bakın şimdi şunu yapacağız. Küçük motifimizi yine aynı şekilde bir halka yapıyoruz.
halkadan giriş yaptık. Aynı şekilde 8 tane şöyle bir tane zincir çektik. 1 2 3 4 5 6 7 8 çekiyoruz, sıkılaştırıyoruz iyice. 8 tane yaptıktan sonra sık iğnemizi buradan yine giriş yapıyoruz. Şöyle kaydırarak bağladık, iyice sıkılaştırdık. Sonra arkadaşlarım buraya bir tane zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki yerden giriş yaparak bir tane sık iğnemizi yaptık. 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Üzerine 2 doluyoruz. Yanındaki yerden giriş yaparak sık iğnemizin içerisinden şöyle ikili yarım trabzan yapıyoruz. Yine 2 doladık. İkinciye yine 2 doluyoruz. 3 tane buraya şöyle ikili yarım trabzan yaptık. Sonra birleştiriyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Ve bu motiflerimizin, bakın şöyle göstereyim, şuralarına arkadaşlarım 4 tane buralarına eklememizi yapacağız. Şöyle aldım. Hemen ilk şuradan, bakın şöyle yaparsak daha güzel oluyor. Arasından giriş yaptık. İkisinin birleşim yerinden ve kaydırarak birleştirdik. 1 2 3 tane zincir çektik. Geliyoruz. Bakın şunların hepsini birlikte alıyoruz. Şöyle arasından kaydırarak bağladık. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik. Geliyoruz aşağıya. Hemen yanındaki sık iğnemizin içerisinden giriş yaparak üstüne sık iğne ile bağlıyoruz. Şöyle bakın. Sonra 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Yine 2 doluyoruz. Hemen yanındaki sık iğnemizin üzerinden giriş yapıyoruz. 3 tane aynı yere ikili yarım trabzan yapıyoruz. Ve birleştiriyoruz. 1 2 3 zincir çektik. Geliyoruz. Şu ikisinin birleşim yeri olan şuradan bakın. Şöyle girersek daha güzel durur. İkili girmeye çalışın. 1 2 3 zincir. Geliyorum. Şunların arasından şöyle giriş yapıyorum. Çıkarttım ve bağladım. Şimdi 6 zincir. 1 2 3 4 5 6. Hemen bir yana geçtim. Sonra 5 1 2 3 4 5 zincir. 2 doladım. Bir yana geçtim. Şurası pardon. Üç tane zincirimi çektim. Bu defa bu ikisinin arasına giriş yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Yine buradan giriş yapıyorum bu şekilde ve kaydırarak bağladım. 1 2 3 4 5 6. 2 3 4 5. 2 doladım. Son kalan yerime de 3 tane ikili yarım trabzan yapıyorum. Son olan yerimize yine girişimizi yaptık ve bağladık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı iniyoruz. Bakın ilk iki sık iğnemizin üzerinden girişimizi yaptık. Kaydırarak bağlıyoruz. Bir tane zincir çektik ve artık burayı da tamamlamış olduk. Şöyle biraz ip bırakarak kesiyoruz. Bakın şöyle göstereyim size. Burayı bu şekilde
kapatmış oluyoruz. Şimdi bunu arkadan şöyle giriş yapıp arkaya gizliyoruz arkadaşlar. Fazlasını da kesebiliriz. Ve böylelikle burayı da tamamlamış olduk. Bu arada bir de şunu söyleyeyim. Bu koltuk altı arkadaşlarım, bakın şurası. Burada şimdi şöyle, burada motifimiz var ve burada motifimiz var. Bakın buraya 2 tane yer yapıyoruz. 2 tane bu küçük motiften yapıp bu boşluğu bu şekilde dolduruyoruz. Önce yine 4 tane yaparak şuralardan, bakın şu ekleme yerlerinden bağladık. Sonra bir tane daha yapıp aynı şekilde buradan 1, 2, buraya 3, 4, yani şu şekilde bakın. Şu ekleme yerimiz. Zaten yaparken göreceksiniz buralar boş kalacak. Buraya sadece 2 tane yapmamız gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken tek yer burası. Yaka kısmına gelince şöyle göstereyim. Bir tane motifi boş bırakıyoruz ve buradan devam ediyoruz. Bakın şöyle. Burada 4 tane kol için yapmış olduğum yer var. Bunun uzunluğunu tabi dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi motiflerimizi tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi, yani ben bluzumu tamamladım. Şimdi sizlere motiflerin nasıl eklendiğini göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlarım, kime yapacaksanız bu en kısmını o kadar ayarlamanız gerekiyor. O kadar motif yapmanız gerekiyor. Daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz tabii ki de. Uzunluğunu da dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi benim bunda 5 tane burada motif kullandım arkadaşlarım. Bu 5 motifin üzerine hemen ikinci sıraya geçiyorum ve bir 5 motif daha ekledim. Üçüncü sırada kol yerim için şöyle 2 bu tarafa motif sayımı arttırarak kol yerini oluşturmuş oldum. Ve toplam motif sayım 9'a çıktı. Dördüncü sırayı da aynı şekilde 9 motif olarak tamamladım ve birbirine yaparken ekleyerek devam ettim. Daha sonra aynı şekilde bir parça daha, yani önlü arkalı aynı olduğu için aynen bu şekilde toplam 4 sıradan oluşan bir parça daha yaptım. Son olarak ise şurada gördüğünüz, bakın 4 tane motifimiz var. Bu motifleri de az önce gösterdiğim gibi şöyle buradan birleştirerek buraya 4 tane hem yaka oyuntusu oluşturduk hem de kollardan birbirine eklemiş olduk. Daha sonra ise isterseniz bunu hepsini yaptıktan sonra, yani 2 parçayı da yaptıktan sonra bu aradaki boşlukları yapabilirsiniz arkadaşlarım, şunları. Dediğim gibi, az önce de gösterdiğim gibi, bakın burada sadece koltuk altında 2 tane bu küçük motiflerden var. Ve böylelikle bu kısmı da tamamlıyoruz. Evet arkadaşlarım, gördüğünüz gibi bluzumuzu tamamladım. Görüntüsü bu şekilde oldu. İlk başta da görmüştünüz zaten. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü Dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.